Hiçbirimiz güvende değiliz. Çünkü mail adresimiz, kullanıcı adımız, şifrelerimiz internette geziyor. Üstüne üstlük borsaların size sunduğu o güvenlik adımlarının hiçbir işe yaramıyor. Çünkü birazcık etkin bir adam bu güvenlik adımlarını aşabiliyor ve hesabınızı ele geçirebiliyor. Bugün size internette şifrenizin nasıl elden ele gezdiğini göstereceğim ve kendinizi koruyabilmek için yapabileceğiniz tek şeyi size öğreteceğim. Hadi hızlıca videoya geçelim. Şimdi birçoğunuzun birikimlerini borsada tutmayı tercih ettiğini biliyorum. Çünkü bunu yaparken çeşitli motivasyonlara sahipsiniz. Örneğin pasif gelir imkanlarından yararlanmak istiyorsunuz ya da birikimlerinizin bir hard wallet almaya değer olmadığını düşünüyorsunuz ya da sadece hızlı işlem yapmak istiyorsunuz. Ama günün sonunda paranızı borsaya emanet ediyorsunuz ve borsanın size sunduğu güvenlik sistemlerine tamah ediyorsunuz. Bakın bugün geldiğimiz noktada sim kartlar kopyalanabiliyor. Mail adresleri hackleniyor ve bu mail adreslerinin bağlı olduğu KFA dediğimiz 2 adımlı doğrulama platformları ele geçiriliyor. Ardından borsa hesaplarınız ele geçiriliyor ve hesaplarınız boşaltılıyor. Her ne kadar 24 saat içinde para çekilemiyor deseniz de NFT marketten dandik bir NFT'yi satın alma suretiyle hesabınızı boşaltabilirler. Yani günün sonunda sistemde açıklar var ve bu açıkları kullanabilecek art niyetli bir sürü insan var. Dolayısıyla bugün size alabileceğiniz en iyi güvenlik önlemi olan fiziksel 2 adımlı doğrulama cihazlarından bahsedeceğim ve internette şifrelerinizin nasıl gezdiğini göstereceğim. Hadi başlayalım. Borsalara giriş yapmak için kullandığınız mail adresini Dark Web'de tarayabileceğiniz bir platform var ve bu platform Google'a ait. Adı da Google One. Açıklamalar kısmına bırakırım. Bu platforma giriş yaptığınızda burada Dark Web raporu adında bir bölüm var ve giriş yaptıktan sonra burada mail adresinizi tarayabiliyorsunuz Dark Web'de ve bununla ilişkilendirilen mail adresleri, kullanıcı adları vesaire bunları görebiliyorsunuz. Hadi hızlıca yapalım. Bakın bu benim geçmişte kullandığım bir hesaptı ve şu ana kadar 31 tane sonuç buldu. Üzerine tıkladığımda şimdi bakın burada bir liste çıktı ve bu listede dikkatimi çeken çok şey var. Örneğin Cryptocurrency Combo List diye bir bölüm var. Yani benim kripto platformlarında kullandığım mail adresim ve şifremin aslında burada yer aldığını görüyorum ve üzerine tıkladığımda işte mail adresimi zaten görebiliyorum ve şifremin kısmi bir bölümü benimle paylaşılmış ve bunun doğru olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu beni ürpertiyor. Bunun dışında kullandığım diğer platformların aslına bakarsanız bilgi sızdırdığını görüyorum. Örneğin işte Deezer bir müzik platformu aynı Spotify gibi. Aşağıya indiğimde LinkedIn gibi bir platform var biliyorsunuz. İşte business işlerinin döndüğü bir sosyal platform ve oradan da şifremin sızdığını görüyorum. Aynı zamanda iOS cihazlarda kullandığım çeşitli programlardan yine burada bilgilerin sızdığını görüyorum. Dolayısıyla işte hepimizin şifreleri aslına bakarsanız internette cirit atıyor. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Kendi güvenlik önlemlerinizi kendiniz alacaksınız ve bunun şu anda en iyi yöntemi 2 adımlı fiziksel doğrulama cihazları. Ben 2 tane edindim. GoTrust markasının IDEM key'leri ve araştırdığımda en iyisi buydu. Farklı markaların farklı ürünleri var. UBK diye bir marka var. Yine Google Titan'ın kendi ürünü var. Dolayısıyla ben araştırdığımda en iyi bunu görmüştüm. Bu waterproof yani suya karşı dayanıklı bir ürün. Aynı zamanda işte sertifika anlamında da diğerlerinden daha yetkin bulduğum için bu ürünü tercih ettim. Bu cihazlar sadece borsalarda korumuyor sizi. Google hesaplarınızı koruyor, YouTube hesaplarınızı koruyor, Twitter hesaplarınızı koruyor. Oraları da bunları kolay bir şekilde kurabiliyorsunuz. 2 tane alma sebebim de şu. Bazı platformlar bunu kaybetmeniz durumunda hesabınıza erişime izin vermiyor. Örneğin YouTube bunu kaybetmeniz durumunda işte kimliğinizi doğrularsanız hesabınızı açıyor ama Google'da şöyle bir metin var. Eğer UBK kullandın ve bunu kaybettiysen, bu bozulduysa hesabına bir daha ulaşamazsın diyor. Dolayısıyla ben 2 tane almaya karar verdim. Bunun bir tanesini yanımda taşıyacağım. Bir tanesini de evde bir yerde saklayacağım. Olur da başına bir şey gelirse diğerinin ötekiyle onu kaldırabileyim diye. Çünkü bir hesabı birden fazla UBK kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Eğer böyle 2 adımlı bir fiziksel doğrulama kullanmıyorsanız hesaplarınızda sizin bilgisayarınıza uzaktan erişimi olan herhangi biri ki bunlar genellikle şirket bilgisayarlarında IT departmanı gibi departmanlar oluyor ya da işte bilgisayarınızda lisanssız programlar, uygulamalar kullanıyorsunuz. Bunlarla beraber gelen ajanlar oluyor. Bunlar neticesinde uzaktan erişimlerle sizin IP'niz üzerinden insanlar borsa hesaplarınıza giriş yapabiliyor. Çünkü platformlar sizin IP'nizi tanıyor ve herhangi bir SMS doğrulama ya da 2 adımlı doğrulama talep etmiyor. Ama bunlardan kullanırsanız ki bunlar aynı zamanda cihaz onayıdır. Farklı bir cihazın sizin IP'niz üzerinden platforma giriş yapıldığı anlaşılır ve karşı taraftan bunu talep eder. Yani sizin şifrenizi ya da mailinizi bilse bile bu olmadan giriş yapması mümkün değil. Dolayısıyla bunu alın ya. Yani alın. Hadi şimdi uygulamasına geçelim. Bakın USB olanı paketinden çıkardım ve şu anda Bybit platformuna kuracağım. Type-C olan zaten kuruluydu. Dolayısıyla bunu yedek olması adına kuruyorum. Burada profil sekmesinden hesap ve güvenlik tarafına geliyorum ve biraz aşağıya indiğimde bakın burada UBK adında tanımlanmış burada. Ayarlar bölümünden buraya gelip bu cihazı ekliyorum. Bakın halihazırda önceki burada gözüküyor. Şimdi bunu öncelikle bilgisayarıma bağlıyorum. Gördüğünüz gibi bağladım. Ardından ekle butonuna basıyorum. Bakın yeni bir cihaz eklerken bile diğer UBK'yi istiyor. Şu anda diğer UBK'yi de bağlayacağım. Bakın bunu yaptıktan sonra ne yapıyorum? Yeni cihaza dokunuyorum. İzin ver diyor. İzin ver diyorum. Ve gördüğünüz gibi başarıyla eklendi. Şimdi farklı bir tarayıcı ya da cihazdan giriş yaptığımda bakın karşıma ne çıkacak?
Gördüğünüz gibi YubiKey istiyor. İzin ver dediğimde bir Touch ID var. Benim Mac'imin özelliği ya da güvenlik anahtarını istiyor. Bu zaten çalışmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla YubiKey'i seçip sürdür dediğimde tek yapmam gereken benim bunun üzerine dokunma ve ardından gördüğünüz gibi borsaya giriş yapıyorum. Bu kadar basit. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Tabii birçoğunuzun mobil cihaz kullandığını biliyorum ve mobil cihazlarda bunu nasıl kullanacağım diye düşünüyorsanız aslında kullanımı son derece kolay. Çünkü bunların NFC özelliği var ve cihazlarınıza yaklaştırarak işlemleri onaylayabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle ben bu cihazı beğendim dediğim gibi açıklamalar kısmına linkini bırakırım. İster onu alın ister başka bir ürünü alın. Takdir sizin. Bu tarz videolar hoşunuza gittiyse bu konunun önemini anlayabildiyseniz ne yapıyorsunuz? Bana destek olmak için bu kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz ki onlar da kendi koruma altına alsın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.